Ahmet diyor ki her gün 31 çekmekte bir sıkıntı yok. Aslında mastürbasyon yapmanın herhangi bir zararı yok. Eğer düzenli asılırsan testosteron artar ve prostat kanseri olmaktan. Ahmet haftanın her gününü evinde geçiriyor. Maskülen sayılabilecek hiçbir şey yapmıyor ve şimdi cinsel enerjisini tuvalete fırlatıp duruyor. Gerçek hayatta lavuda atlayacak beceriler öğrenip onlarda ustalaşmak yerine LoL'de Grandmaster'a kasıyor. Ve çoğu erken hayatı Ahmet'inkine benziyor. Sen de Ahmet'e benzemediğinden emin ol. Size bir soru. Bu yılda ne yaptınız abi? Çoğu insan gibi yeni bir aktivite öğrenip kendini geliştirmeye veya internetten online bir iş kurup para kazanmaya falan mı başladınız? Cevabınız herhalde şurada s***inde değil. Çünkü ben bu yıl tamamen oyun oynadım. 31 çektim, iş yedim, yemek yedim, oynadım, 31 çektim, yemek yedim, iş yedim, Evet, güzel bir yıl değildi. Ve kesinlikle daha iyi olabilirdi. Hani bir tabir vardır ya, kendinin en iyi versiyonu olmak diye. Abi dönüp baktığında 2020 hayatındaki en kötü versiyonu olabilir. Video oyunlarına ve pornografiye bağımlı, düşük testosteronlu, sedanter, terli, zayıf bir bok çuvalı. Yanlış anlamayın, o anki halimden nefret etmiyorum. Çünkü o zamanki halim kişisel gelişimin G'sini bilmiyordu. Çocuğun suçu yoktu yani. Daha sonra 2021 oldu ve ben spora başladım bir anda. Sonra bir baktım işte nofap, günlük tutma, meditasyon gibi terimler girmeye başladı hayatıma. Günde 11 saat LoL'den herhangi bir video oyunu oynamamaya yatay geçiş yaptım vesaire vesaire. Ama ta o zamanki yıllarımdan beri beni darlayan bir mevzu var beyler. Porno. Ve bana kalırsa bütün bu saydıklarım arasındaki en korkunç bağımlılık. Konu herhangi başka bir bağımlılığa veya uyuşturucuya geldiğinde knockout noktası diye bir mevzu var. Mesela aynı gün hayvan gibi sigara içerseniz işte ne bileyim boğazınız yiyecektir, gözünüzden yaşlar gelene kadar öksüreceksiniz vesaire. Veya 4-5 bira üst üste yuvarladığınızda, herhangi bir uyuşturucu madde aldığınızda ve onu abuse'ladığınızda vesaire. Bir yerden sonra kendinizi knockout edersiniz. Yani bir limit var ve onu geçtiğinizde siki tutuyor. Ama konu pornografiye geldiğinde böyle bir limit yok. Yok. Modern çağın uyuşturucusu denilen pornografinin bir knockout noktası yok. Abi ister inanın ister inanmayın, aşırı derecede pornografi tüketimi beyinde kokainle aynı etkileri yaratıyor. Ve en kötü yanı beyler, siz hiç porno izleyip ölen birini gördünüz mü? Yok değil mi? Ama uyuşturucu alıp ya da aşırı doz sigara, alkol kullanıp ölen çok kişi duymuşsunuzdur. Abi zaten pornografi dediğimiz mevzunun hayatımızı en çok s**tiği yer burası. Knockout noktası yok ama. Yani sen aralıksız 10 saat porno da izlesen ne burnun kanar ne gözün kararır. Dıştan çok bir şey olmuyormuş gibi gözükse de iç tarafta değişen şeylerin haddi hesabı yok. Abi şimdi burada oturup pornografi ve hiperstimülasyonun zararları hakkında sonsuza kadar konuşabilirim. Ama zaten şu videoda konuştum. Bir daha tekrar etmeye gerek yok. Ama şunun da farkındayız ki pornodan muzdarip bir jenerasyon yetişiyor. Ama güçlü bir erkek olmak istiyorsanız, hatta en basitinden normal bir insan olmak istiyorsanız pornografiyi hayatınızdan çıkarıp atmalısınız lan! Ve şunu anlamalısın. Eğer 31 çekmeyi bırakmak istiyorsan hayatını tamamen değiştirmelisin. Tamamen. Eski kimliğini bırakmalısın. Kendine baktığın perspektifi değiştirmelisin. Kendine saygı duymalısın. Gerçekten bu alışkanlığı bırakmak istiyorsan geride eski kimliğini bırakmalısın. Bu 31. benliğin seninle aynı şey değil. Ve Allah için oğlum bir hayat edinin ya. 31 çektiğiniz zamanları hayal edin. Genelde sıkıldığınız, işinizin olmadığı, internette sık dolaştığınız zamanlar oluyor değil mi? Ve bütün bunların sebebi de hayatsız olman. Oğlum bir uğraşın yok. Bok gibi yaşayıp gidiyorsun. Bir günde 24 saat var ve bir saatini bile böyle verimli bir şey için ayırmıyorsun. Git LoL oyna, s**k gibi beslen, boktan bir uyku düzenine sahip ol, spor yapma. Tüm bunların üstüne de bir de 31 çek. Senin ben. Bakın hipersimülasyon dediğimiz mevzu beyler cidden bırakması çetrefilli bir mevzu. Çünkü çoğumuz bu porno illetine kapıldığımızda çok küçük bir yaştaydık. Ve bu alışkanlığımız denetlenmeden bizimle yıllar beraber oldu. Ve şimdi de kalkıp bir anda 10 hatta 15 belki de 20 yıllık olan bu alışkanlığınızı bir gün içinde NoFap adı altında silmeyi denediniz. Tabii ki zorlanacaksınız, hatta imkansız gelecek. Ama eğer bu oyunu doğru stratejiyle oynarsanız bu boktan en kısa sürede kurtulursunuz. İlk önce konuştuğumuz gibi bir hayat edin. Sosyal medyayı silin. Silme. Instagram'ı sil, Reddit'i sil, Snapchat, Twitter, Telegram ne ama silin şu uygulamayı. Çünkü bu uygulamaları kullanıyorsan ortada iki seçenek var. Ya üretirsin ya tüketirsin. Ve eğer bir tüketiciysen bu uygulamayı kullanma hakkın yok. Sil. Yok, umurumda değil. Yok. Çünkü internet porno bağımlıları için iyi bir yer olmaktan çıkalı çok uzun zaman oluyor. Bunlardan arındıktan sonra bir uğraş bulacağız. Önerim bir kişisel gelişim YouTube kanalı açın. Benim gibi. Ve kendinizi spor, meditasyon, nofap gibi konularda geliştirip gün ve gün deneyimlerinizi paylaşın. Veya kişisel gelişim kanalı açmasanız da bu hayatta iyi olduğunuz bir şey çekersiniz. Daha sonra Instagram, TikTok, YouTube üçüne aynı anda yapıştırın gitsin abi. Çünkü bu yüzyılda zengin olmak istiyorsan sosyal medyayı kullanacaksın. Yapacağınız işi seçtikten sonra eğer henüz başlamadıysanız %100 spora başlayın abi. Spora gitmek nofap sürecinizi çok kolaylaştıracak, emin olun. Çünkü nofap'te bulunduğunuz süre boyunca işte bir hafta geçecek, 2 hafta geçecek, 3 hafta geçecek, o cinsel enerjiniz birikecek ve onu yönlendirebileceğiniz çok güzel, çok sağlam, kuvvetli bir yakıt olarak kullanabileceksiniz. Gerek sporda gerek işinizde. Yani anlayacağınız içinizde oluşacak o azgınlık her yerde kullanabileceğiniz hayati bir enerji. Ve bu yakıtınızı da spora, işinize yönlendireceksiniz.
Mükemmel plan. Ama hayat o kadar toz pembe değil. Bu yolculukta en önemli yardımcınız farkındalığınız olacak. Sıçıp batırdım, benim hatam diyebilmeliyiz. Sorumluluk sahibi olmalıyız. Ve bu işi bırakmak emin ol dünyanın sonu değil. Eğer bırakma sürecinde zorlanıyorsanız kendinizi aktif olarak her gün bu tetikleyicilere maruz bıraktığınız için bunun sebebini de konuştuk. Hayatsızsın. Bir uğraşın yok. O yüzden yaşantını video oyunlarının, TikTok'un, YouTube'un, Shorts'un, Reddit'in artık her neyse kimse onların doldurmasına izin veriyorsun. İğrenç. Niye kimse saygı duysun sana? Bu hayatta ya üretici olursunuz ya tüketici. Ve sadece tüketen adamdan bir yardım olmaz. Çünkü unutma, kimse sana yardım etmeyecek, kimse elinden tutmayacak, aradığın o mükemmel zaman asla gelmeyecek ve kimse sana saygı duymayacak. Eğer hayatın başka insanların oyun oynamasını izlemekten ve sadece sosyal medyayı iğrenç bir şekilde tüketmekten ibaretse yaşama daha iyi a**ına koyayım. Çünkü zaten kendi hayatını yaşamıyorsun. Son sözlerim, zaman evrendeki en değerli varlığın. Ve onu her gün başka insanlara çerçöp ediyorsan ve değişmek için hiçbir şey yapmıyorsan yazık. Bir günde 24 saat var. Hadi 5-6 saatini uyuyorsun diyelim. Elinde 15 saatten fazla bir zaman dilimi var. Önünde de 2 yol. Her bir saatini verimli geçirip sevdiğin işe yoğunlaşıp fiziksel ve mental olarak gün ve gün gelişebilirsin. Veya başka insanların hayatlarını izleyip destekleyen ve kimsenin saygı duymadığı 30 ve video oyunu bağımlısı bir insan olabilirsin. Anlayacağınız bu bir yolculuk. İnişli ve çıkışlı olan, düşmek sorun değil, eğer düştüğünde sonunuz kalkabilecek olan. Çünkü bu oyun düştüğünde değil, kalkmadığında biter. Evet beyler, video bu kadardı. Anlayacağınız pornodan uzak durun ve durmak istiyorsanız da şu videoyu izleyin. Thank you so much for watching this video. Beyler, Instagram ve TikTok hesapları açtım, onları takip ederseniz çok iyi olur ya, 0 takipçi. Videoya abone olmayı, yorum atmayı, yorum aboneden bence daha önemli. Like atmayı ve arkadaşlarınıza bu tarz bağımlılıklara, alışkanlıkları olan arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın.